Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, Bu son dönemlerde teknoloji konusunda bir sürü şey değişti ama benim aklıma takılan bir soru vardı. Bu soru bazı insanların da aklına takılmış olabilir. Bunu biraz cevaplamak için yapıyorum. Ya arkadaşlar son dönemlerde mesela yeni telefon alanlar varsa bunu anlarlar. Hani telefonların kutusunun içinden şey çıkmıyor. Şarj kablosu ve şarj cihazı çıkmaz. Hiçbir zaman çıkmıyor. Hani şu son 2 veya 3 yılda çıkmamaya başladı. Zaten hani bunun büyük sebepleri markalar herhalde ya zarar ediyorlar ki ondan mı zarar edecekler? Çünkü zaten ondan zarar etmeleri bence çok saçma bir şey. Lan nasıl edecekler? Hani mantık çerçevesinde biraz saçma salak bir tarafa geliyor. Yani şimdi diyorsun şey yapacak, zarar verecek. Ulan senin için 10 euro 10 dolar bir şey yani yaparsın onu koyarsın. Adam 8 bin lirayı veriyor, 8 bin 10 lirayı mı verebilecek? Veya 8 bin 110 lirayı mı veremeyecek? Sen onu düşünüp koymuyorsun. Aslında arkadaşlar hani Samsung bunun liderlerinden biri oldu. İnşallah arkasından birileri daha gidip de aynı yola düşmez. Çünkü Xiaomi'lerde işte e, bütün Çinli markalarda var diye biliyorum. Hani ben en son Huawei kullandım tabii ama hani Huawei yerde halen daha çıkıyordur. Öyle tahmin ediyorum. Yani veya Xiaomi'lerde çıkıyordur. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü benim arkadaşım da Xiaomi kullanıyordu dostlar. Ya da Mi. Ya da Redmi işte. Neyse. Redmi kullanıcısı olanlar söylesin. Siz mi aldınız yoksa şeyin içinden mi, kutunun içinden mi çıktı? Kutunun içinden çıktıysa siz almamışsınızdır zaten. Öyle standart kutunun içinde gelmiştir. Çinliler de nasıl oluyor da dostlar ben anlamıyorum. Nasıl oluyor da bunu şarj adaptörüne çıkarmadan yollayabiliyorlar da Koreliler bunu yapmayı akıl etmiyorlar veya hani niye çıkardılar? İlla iPhone'u örnek alacaksan ki örnek alınacak bir şey değildi. Bence iPhone'un da yaptığı büyük hata çünkü iPhone mesela bazı ülkelerde çok pahalı. Özellikle de Türkiye'de mesela. Ulan en yüksek modeli kaç? 200-300 bin lira. 100 bin lira, 200 bin lira. Ona verecek adam da var ama onun tek parası o var. Ona gidip o parayı verip de şarj cihazını alamayacak insan da var. O kutudan onu kaldırıyorsun ama senin alacak kitlen de belli. Adam son parasını o belki ona verecek. Hani elinde kalan bir telefon alayım da beni götürsün mantığıyla yaklaşmayan insanlar da var. Oyun oynayayım, bilmem ne yapayım, video çekeyim mantığıyla yaklaşan insanlar da var. Şimdi o adam o telefonu şey için alıyor, oyun için alıyor. Ondan sonra sen diyorsun ki aldın ama ben sana şarj cihazını ve kablosunu vermiyorum. Ya saçma abi. Senin için 10 dolar veya 10 euro bizim için 1000-2000 lira. Biz o verilmeyince bize gidip 1-2 bin lira verebilecek insanlar da var bizde. Veremeyecek insanlar da var. Sen yapıyorsun. Diyorsun ki ondan sonra niye böyle oldu? Ulan zaten olması çok mantıklı bir şey değil miydi? Hani sen bunu yapıyorsun ondan sonra niye yap oldu diyorsun. Yani işte yani bu da dünyada bir numara bizde 2 numara gibi bir şey oluyor dostlar. İşte Samsung'un bence en büyük yaptığı hatalardan biri bu konuda iPhone'u yani Apple'ı şey yapması dostlar taklit etmesi oldu. Çünkü dostlar Apple çok yüksek bir marka. Samsung ise yani bütün modelleri farklı farklı kitlelere hitap ediyor. Mesela A serisi fakir telefonu. S serisi zengin. M serisi orta gelir. Z serisi en yüksek gelir. Bitti. Tamam. İşte abi aslında bunu sen kaldırıyorsun. Diyorsun ki aldın bunu da al. Peki.
İşte alabilecek adam var, alamayacak adam var. Sen bunu düşünmeden bu hareketi yapıyorsun. iPhone'u alan adam her şeyi alır. Ayrı bir şey de. Samsung'u alan adam belki de hiçbir şey alamayacak. Hani elinde varsa sıkıntı yok. Hadi elinde var sıkıntı yok da. Elinde olmadığı halde nasıl alacak? Sıkıntı orada yani. Para yok nasıl alsın? Benim mesela şu anda Samsung şarj cihazım var dostlar. Hani öyle zaten şimdi yeni çıkan telefonların hiçbirinde dostlar şey çıkmaz. Bundan belki 5-6 yıl önce hepsinde çıkıyordu dostlar. Şarj adaptörü çıkıyordu da şu andaki kurallara göre çıkmıyor. Bence Samsung bunu büyük bir hata yaptığını biliyor da saklıyor. Yani onlar için bir sıkıntı değil. Onlar sadece telefonu alo için kullanıyordur da kendi crash plan için kullanıyordur da yani şarj muhabbeti onlarda çok öyle muhabbet olacak bir durum değildir. Olabilir. Ayrı bir şey. Dostlar. Ya düşünüyorum arkadaşlar yani hani bu markaların en sonu ne olacak acaba? Zaten kılıf da çıkmıyor. Hadi şarj adaptörünü boş verin kılıf çıkmıyor lan. Ekran koruyucu yok mesela. Paketlerde ekran koruyucu yok. O da sıkıntı. Niye ekran koruyucu koymazsın mesela? Ya da ne bileyim. Niye hani ekran koruyucu dediğim de öyle hani telefonun ekranından cart diye böyle söktüğümüz değil. O şey değil arkadaşlar. O reklam panosu gibi bir şey. Siyah olur ya ekranı çekersin. Ekranın üstünden çekersen. O değil işte. Normal bildiğin yapıştırılmış bir şekilde gelebilir. Ama onu da bence ekonomiden sayıyorlar. 100-200 lira fazla olur. Abi 9.200 lira veren adam 9.400 lira da verir. Sen onu boş ver yani koy da gelsin anası satayım. Hani genelde işte sıkıntı arkadaşlar. Hadi bunu yapmıyorlar. Şarj adaptörü bir yana. Ekran koruyucu bir yana. Lan kabı niye çıkardınız? Kap. Telefon kabı. Onu da almak zorunda insanlar. Yani her şeyi bir şeye bağlayıp kaldırdılar. Ha belki hala daha çıkanlar vardır da. Ama mesela Samsung'larda yok diye biliyorum. Yani yoktur zaten de. Şimdi şöyle de bir durum var. Genelde teknoloji üreten şirketler veya firmalar dostlar şey yapıyorlar. Zaten bazı şeylerden vazgeçmek zorunda kalıyorlar. Üretim maliyetidir bilmem nedir de. Senin üretim maliyetin yüzünden millet 1000-2000 liradan oluyor işte. Sıkıntı orada yani. Belki internetten alınca 300 lira mesela adaptör arkadaşlar. Sağda solda telefonculara soruyorsun. Farazi örnek veriyorum. Kimisi 500 diyor, kimisi 300 diyor, kimisi 1000 diyor, kimisi 1500, kimisi 2000. Ulan tabii farazi bir örnek de bu kadar ateş pahası niye diyorsun yani ne? Ulan bana şey mi satıyorsun anasını? 1000 liraya ne kaldı? Kebap mı satıyorsun? Yemek mi satıyorsun 1000 liraya? Yani onu niye veriyorsun ki o paraya? Yani ne veriyorsun bir de? Bizde yani zaten millet birbirini kazıklıyor. O da ayrı bir şey de. Sen onu yarı yarıya sat. Gelen de geçen de alsın. Ya da yarısından biraz daha az sat. Milyonlarca kişi gelip yine alacak zaten. İhtiyacı olan da alacak, olmayan da alacak. Senin de kazana kar girmiş olacak. Sen zaten telefoncusun. Hani o adaptörden kazandığın ne kadar ki? Telefondan kazanıyorsun sen o parayı zaten. Sattığın telefondan geliyor zaten sana o para. Adaptör sana ne kadar kazandıracak? 1000 liradan 500 lira kazanıyorsun. 500 lirada
Samsung'a gidiyor veya Xiaomi'ye gidiyor. Bilmem kime gidiyor. Yani sana yine geri kalan 500 lira. Nasıl bir mantık? Ya da 2000 liraya göre hesaplayalım. 1000 lira Samsung'a gidiyor veya Xiaomi'ye gidiyor. Sana 1000 lira kalıyor. Yine aynı mantık. Yani bir şey değişmiyor dostlar. Markalar durumu bilmedikleri için bence kaldırıyorlar. Yani bazı ülkelerdeki durumlar belliyken sen kaldırdığında bunların kazak fiyatı artmayacağı ne belli. İşte bunları bilmiyorlar bence. Bilmeleri de büyük durumdur. Zaten şarj cihazı ve şarj kablosu çıkalı çok oldu da hani kapları telefona taktığımız kapları dostlar kalkıp da kutudan çıkmasın deyip kaldıranlar da mantıksız iş yapıyorlar. Yani dediğim gibi tabii de yani bu şekilde hem üretim mukabilinde işçi hizmetlerinden kısıyorlar büyük bir ihtimalle. Hem ücretten kısıyorlar, bilmem neyden kısıyorlar. İşte o şekilde işin içinden iş çıkmasın diye yani kaldırdılar bence her şeyi. Ne adaptör çıkıyor, ne kablo çıkıyor, ne bir şey çıkıyor. Ondan sonra zaten gidip her şeyi kendin yaptırıyorsun bir de ek masraf. Markalar işte kullanıcılarına ek masraf çıkarttırıyor. Bu şekilde olduğu için yani. Neyse görüşmek üzere bay bay.